Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere akşamdan hazırlayıp ertesi gün pişirebileceğiniz mayasız çıtır çıtır enfes bir el açması börek tarifi vereceğim. Her zamanki gibi detaylı malzeme listemize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Tarife geçmeden önce beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Hemen başlayalım. Öncelikle hamur için 5 su bardağı tepeleme olacak şekilde unu uygun bir yoğurma kabına alıp üzerine 1 yemek kaşığı kadar tuz ilavesi yapalım ve azar azar su ekleyerek bir kaşık yardımıyla karıştıralım ta ki hamurumuz karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Bu ölçüde bir su bardağınız yok ise eğer hangi bardakla unu ölçecekseniz o bardakla da suyu ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Hamurumuzu şöyle birazcık toparladıktan sonra tezgaha azıcık un serpiştirelim ve hamuru tezgaha alıp en az 7-8 dakika boyunca yani tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edelim. Yoğururken şöyle açarak yoğurursanız çok daha güzel bir kıvam elde edersiniz. Sonuç olarak hafif ele yapışan, çok da yumuşak olmayan bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi hazır olan hamurumuzu bir hamur kartı yardımıyla olabildiğince eşit boyutlarda keselim. Ve kestiğimiz hamur parçalarını da kendi aralarında ikiye bölerek küçük bezeler yapalım. Bezelerimizin ortalama boyutu cevizden büyük, yumurtadan küçük olmalı. Daha büyük bezeler yapmamaya özen gösterelim. Aksi takdirde tarifimizle uygun olmayacaktır. Yani daha büyük hamur açmış olacağız gereksiz yere. Bu arada hamurlarımızı da işlerken olabildiğince az miktarda un kullanmaya da dikkat edelim. Eğer elinize yapışmıyor ise hiç kullanmayabilirsiniz. Benim hamurum çok fazla yumuşak olduğu için elime yapıştığı için birazcık fazla miktarda un kullanmak ihtiyacı duydum. Şimdi hamurlarımız hazır oldu. Yani bezelerimiz hazır. Bu şekilde 10 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Hemen ardından bezelerden bir tanesini alıp altına ve üzerine birazcık un gezdirdikten sonra merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Ortalama bir kahvaltı tabağı boyutunda açmanız yeterli olacaktır. Bir tanesini açıp kenara aldıktan sonra geriye kalan hamurlarımızın tamamını aynı şekilde açmaya devam edelim. Hepsini açıp hazırladıktan sonra yanımıza oda ısısında bekletilmiş yani yumuşamış tuzsuz tereyağını alıp hamurlardan bir tanesinin üzerine güzelce sürelim. Her tarafına eşit miktarda sürmeye özen gösterelim ki üzerine koyacağımız hamur üstüne yapışmasın. Hamurumuzu hazırladıktan sonra ikinci hamuru da üzerine koyup üstünden hafifçe bastıralım. Çok fazla bastırarak birbirlerine yapıştırmamaya dikkat edelim. Bir tanesini bu şekilde hazırlayıp kenara aldıktan sonra geriye kalan hamurlarımızın tamamına da aynı işlemleri uygulayalım. Bu arada çokça fazla sorulduğu için özellikle yanıtlamak istiyorum. Dilerseniz yumuşamış tereyağı yerine susuz margarin de kullanabilirsiniz. Su oranı olabildiğince düşük olsun ki hamurunuz çok daha güzel açılabilsin. Hamurlarımızın tamamını aynı şekilde açıp hazırladıktan sonra uygun bir tepsi alıp altına bir poşet yerleştirelim. Dilerseniz poşet yerine yağlı fırın kağıdı veya streç film de kullanabilirsiniz. Bir kat hamuru koyduktan sonra ikinci kat hamuru koymadan önce aralarına mutlaka poşet yerleştirelim ki birbirlerine yapışmasınlar. Çok fazla baskı uygulamamaları adına çok katlı hamur yapmak yerine bu şekilde 2 tepsi hazırladım. Ve hazır olan hamurlarımızı şimdi en az 40-45 dakika kadar oda ısısında dinlenmeye alıp geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için uygun bir tavayı veya tencereyi ocağa alalım. Ocağımızı orta ateşte açıp içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya tereyağı ekledikten sonra üzerine yemeklik olarak doğramış olduğumuz kuru soğanı ekleyelim ve diriliğini çabuk kaybetmesi adına da birazcık tuz ilavesi yapalım ve sürekli karıştırarak hafiften karamelize olmasını bekleyelim.
Soğan istediğimiz kıvamı aldıktan sonra üzerine 500 gram orta yağlı dana döş kıyma ekleyerek sürekli karıştıralım. Eğer kıymayı kavururken sürekli karıştırmazsanız içerisinde topak topak kalabilir. O yüzden mutlaka karıştırarak bu şekilde kavurmaya devam edelim. Bu aşamalarda ocağımız da orta ateşte olabilir. Kıymamız hazır olduktan sonra üzerine 2 adet rendelenip suyu sıkılmış patates ilavesi yapalım. Eğer sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ama çok yakıştığı için ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şöyle birkaç dakika kadar da patatesle birlikte kavurduktan sonra baharatını ekleyelim. Baharat olarak tuz, pul biber, karabiber ve toz kırmızı biber kullandım. Eğer yakıştırdığınız farklı baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Şimdi onlar soğuya dursun. Yani iç harcımız soğusun. Biz geçelim artık hamurlarımızı açmaya. Hamurumuzu tezgaha almadan önce tezgahımızı güzelce sıvı yağ ile yağlayalım. Daha sonra hamurumuzun üzerine de birazcık sıvı yağ ekleyerek öncelikle hamurumuzu elimizle biraz genişletelim. Daha sonra havalandırarak hamurumuzu daha da genişletmeye başlayalım. Bu şekilde havalandırıp vurarak açarsanız her tarafı eşit bir şekilde açılmış olacaktır. Sadece parmak uçlarınızla hareket ederseniz eğer hamurunuz kesinlikle yırtılmaz. Bu arada kullandığım un markasını da açıklama kısmında yazacağım. İnşallah oradan görüntüleyebilirsiniz. Hamurumuzu yeteri boyutta açtıktan sonra kenarındaki fazlalık olan kısımları çekip çıkartalım. Çıkartırken o hamuru da yuvarlayıp kenara alalım. Daha sonra bekletip o hamurla katmer yapabilirsiniz. Hamurumuzun her iki tarafına bu şekilde iç harcı yerleştirelim. Daha sonra öncelikle yan kenarlarını yani uzunluğuna daha sonra enine olacak şekilde kenarları içine katlayalım. Hamurumuz 2 katlı olduğu için çok daha fazla ince açmamalıyız. Aksi takdirde yırtılabilir. Bir pizza ruletiyle veya bir bıçak yardımıyla hamurumuzu ikiye ayırdıktan sonra bu şekilde içe doğru yavaş yavaş katlayarak hamurumuzu rulo haline getirelim. Ve hazırladığımız ruloları tekrardan rulo yaparak bu şekilde bir şekil oluşturalım. Gördüğünüz gibi hamurumuz gerçekten çok güzel oldu. Dokunmaya bile kıyamadığım ya da elimden bırakmak istemediğim bir hamur oldu. Çok beğendim. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Hamurlarımızı yani böreklerimizi hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize alıp geriye kalan hamurlarımızı da aynı şekilde açmaya devam edelim. Az önce de söylemiştim, kenarından çıkan fazlalıkları kesinlikle atmıyoruz. Yavaşça onları da rulo yapıp dinlendirip daha sonra merdane ile genişleterek tavada pişirebilirsiniz. Bu arada çok fazla iç harcı koymamaya dikkat edin. İç harcının fazla olması böreğinizin lezzetli olacağı anlamına gelmez. Hamurumuz yeterince ince olduğu için iç harcını da eşit miktarda yaymanız yeterli olacaktır. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve de eğer tariflerimi beğeniyorsanız lütfen beğeni bırakıp yorum yazmayı ihmal etmeyin. Böreklerimizin tamamını tepsimizi dolduracak kadar hazırladıktan sonra üzerlerini bir poşetle kapatalım ve buzdolabının alt kısmında bir gece kadar bekletelim. Ertesi gün dolaptan alıp üzerlerini açıp üstlerine birazcık fırça yardımıyla yağ sürelim. Benim böreklerim çok fazla yağlı olmadığı için, yani açarken çok fazla yağ kullanmadığım için üstüne tekrardan yağ sürdüm. Ama eğer fazla yağlı olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle tekrardan yağ sürmenize gerek yok. Dilerseniz bu aşamada üzerlerine birazcık susam ve de çörek otu serpiştirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına gönderdim. Fanlı fırında pişirdim.
Gördüğünüz gibi çıtır çıtır çok güzel bir şekilde pişti. Ortalama pişme süresi 30-40 dakikadır. Ve böreklerimiz artık servise hazırdır. Çıtır çıtır, mayasız çok nefis oldular. Gerçekten denemeye değer bir tarif. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı ihmal etmeyin. Daha fazla tarif içinse mutlaka kanalımı ziyaret edin derim. Eğer bir sonraki videolu tariflerimden ilk siz haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır ve içerisi kat kat çok nefis bir börek oldu. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.